Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir videoyla beraberiz arkadaşlar. Biliyorsunuz Bir de Sen Gör kanalında bir video yayınladık. Bu videomuz 31. davette. Düğümlü kitabın 31. daveti. Düğümlü kitabı merak edenler size göstereyim düğümlü kitabı. Bakın düğümlü kitap budur. Şu düğümlü kitap. Biz bağladığımız kitap buydu. Aslında daha eskiydi. Şu kabı eskiydi. Ben kabını yeniledim. Kendim başka bir kitaptan, daha doğrusu bir roman vardı. Onu buldum. Onun kabı çok güzeldi. İçi de boş olduğu için içini çıkardım. Buna taktım. Şimdi düğümlü kitabın 31. davetinde biz boyuta girdik biliyorsunuz. Videoyu izleyen arkadaşlarımız bilir. İzlemeyen arkadaşlarımız da Bir de Sen Gör kanalından izleyebilirler. Düğümlü kitapta büyücülerin yaptığı hileleri, büyücülerin yaptığı saldırıları engellemek amacıyla 17 yerden numuneden bahsettiler. Bu 17 yerden olan numuneleri siz videoyu izlediğinizde ben çoktan almış oldum. Bazı arkadaşlarımız şöyle diyebilir, video yayınlandı, işte her şeyi gösterdiniz, artık büyücülerin her şeyden haberi var. Bu boyuttaki olan yaratıkların hepsinin can güvenliği işte tehlikede falan diye düşündüler ama öyle bir şey yok. Çünkü 17 yerden numuneyi aldık. Benim yardımcılarımın tarifleriyle gidip bu 17 numuneyi yerine teslim ettim. Şimdi büyücüler ne yapacak? Bundan sonra artık büyücüler düğümlü kitabın sakinlerine hiçbir şekilde ulaşamayacaklar. Artı şöyle bir şey var. Tibet'teki bu saray, gittiğimiz saray gizli bir yerde. Tibet'te olması hemen bulunacak diye bir şey değil. Çünkü bu saray gizli bir yerde, boyutta ve gizli bir yerde. O yüzden sarayın yerini de bir şekilde ele geçirmeleri imkansız. Şimdi Keops'tan gelen kitap, biliyorsunuz 2 tane kitabım var Keops'tan gelen. Biri boyuttan geldi, biri Keops'tan geldi. Bu kitaplardan çalışmalarım devamlı devam ediyor. Ben burada devamlı notlarımı alıyorum. Bu notlarımla bir şekilde yanlış olan şeyleri düzeltmeye çalışıyorum. Okunmayacak yerler var. Okunmayacak kadar tahrip olan yerler var. Kitap geldiği gibi matbaadan yeni basılmış gibi değil ama çok farklı bir şekilde. Bunu düzeltip yavaş yavaş kendim anladığım şekilde notlar almaya çalışıyorum ve devam ediyorum. Şimdi bugünkü davette farklı davet gelecek. Düğümlü kitabın düğümlü davetlerine devam edeceğiz. Biliyorum bizi merakla izliyorsunuz. Düğümlü kitabın akıbeti ne olacak diyorsunuz. Bu düğümlü kitabın akıbeti devam edecek. 137 davetlerin hepsi bir şekilde bitecek. Bittikten sonra neler olacak ben de iyi kötü kestiremiyorum. Daha doğrusu tahmin ettiğim çok şey var. Bilinmeyen bazı şeyler ortaya çıkacak ama ben bunları da yayınlayacağım. Her şey ortaya çıkacak, yayınlayacağım. Söylenen çok şey vardı. Bu söylenen şeylerin %80'i çıktı zaten. Yeni bir metafizik saldırıya kalkışacaklar. Yeni bir metafizik saldırı var. Bunun hakkında size bilgi vereceğim. Bu bilgiler aklınıza bulunsun. Bu metafizik saldırıdan kurtulmanın tek yönü, bakın, dua, namaz, okuma ve bir şekilde kendini savunmadır. İçindeki öfkeni savunma. Bu metafizik saldırının geneli aslında öfkeye yönelik oluyor. Yani şöyle, saldırı öyle bir geliyor ki, metafizik saldırı nereye yapılıyorsa orada bir kaos ortamı oluşuyor. Bu ortamı en sıfıra indirmek için ne yapacağız? Kendimize dikkat edeceğiz. Ben detaylarını aldıkça şu an metafizik saldırıların detayları daha bilinmiyor yani. Bilindiği zaman ben sizinle bunları tek tek paylaşacağım ve ne şekilde korunuruz, kendimizi ve ailemizi, çocuklarımızı ne şekilde koruruz, bunu sizlere bildireceğim. Zaten her zaman okuduğum bir dua var. Bismillahirrahmanirrahim duası. Bu duayı siz ne zaman okursanız zaten korunma şeklinde korunuyorsunuz. Allah Zülcelal sizi koruyor. Bismillah ismiyle. Allah Zülcelal sizi Bismillahirrahmanirrahim la yedru ma'asmin şeyin fil ardi ve semai ve huve semil alim. Bu duayı 3 defa okuyan kişiyi zaten Rabbim koruyor. Allah'ın ismini ne zaman zikrederseniz korunmuş olursunuz. Bir de şöyle bir şey var. Namaz kılan bir insan, namaz kılıyorsanız Allah'ın izniyle inşallah ki kılmayana da Allah nasip etsin. Allah'ın garantisi altındasınız, sigortası altındasınız. Yani namaz kılan bir insan ağzı dualı olduğu için, günlük dualarını okuduğu için o kişiye kolay kolay bu metafizik saldırılardan etki gelmez. Ha, şöyle bir şey var, kalp de önemli, yani niyet de önemli. Ameller niyetlere göredir. Bir insanın ameli kötüyse niyeti de kötüdür. Bunu da bilmek her zaman için bizim
baş kurtarıcımız olabilir. Şimdi bazı arkadaşlarımız çoğu şeylerden muzdarip. Mesela hastalıkları var. Kimisi korunmak istiyor, kimisi bende büyü var diyor. Yıllardır büyü çekiyorum diyenler var. Bir de bu şarlatan hocalara gidenler var. Şarlatan hocalar tabii 60-70 bin lira, 80 bin lira para istiyorlar. Çünkü hocaya gelen kişi kesinlikle dara düşmüştür, sıkıntısı vardır. Bana düştü, işte ben kurtaracağım gözüyle görüyor. O yüzden 60 bin lira, 50 bin lira, adamın gücü varsa veriyor, zaten gözüne gelmiyor. Adamın gücü yoksa da zaten yok bende bu kadar para diyor. Bu sefer hoca ne yapıyor? İndirime gidiyor. Ne kadar alabilirim? Onun hesabını yapıyor. Bir şekilde yapıyor. Ha, ben hiç para almasınlar demiyorum. Tamam, illaki bu işi yapıyorsan hakkıyla, kitabıyla, ilmiyle yapıyorsan bu işi tabii ki paranı alacaksın ama karşı taraftaki çünkü zora düşmüş. Zora düştüğü için emeğinin hakkını al ama şöyle ben 30 bin lira, 40 bin lira, 50 bin lira bir kişiden alayım. Senin zaten bir sürü gelenin gidenin var. Sen herkesten o şekilde alırsan ne olur bu sefer? Milleti zorda koyarsın. Ama genelde yüksek rakam isteyenler, çok yüksek rakamlar isteyenler, çok bilmiyorum hani bu işten pek anlamayan kişiler. Anlayan kişiler de var. Anlayan kişiler de bu yüksek rakamları istiyor. Bilmiyorum, eğer kurtulursa mesela bir insan rahatsız ya da çocuğu rahatsız ya da bir şekilde iyileşirse zaten gözü para görmüyor. Bazı kişilerin de gözüne gelmiyor. Artık diyor ki bu sıkıntılar gitsin. Para hiç umurumda değil. Yani bunlara da ne bileyim biraz da merhamet göstermek gerekir. Arkadaşlar bugünkü videomuz buraya kadar. Herkes kendine çok iyi baksın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.